Evet, şimdi menopozla ilgili doğru bilinen yanlışlar neler veya yanlış bilinen doğrular neler? Bunları en azından değerlendirelim ama sorduk bu bilgileri teker teker arkadaşlarımdan rica ediyorum. Versinler doğru mu yanlış mı? Hocamla cevaplıyoruz. Evet, menopozdan sonra kilolu olacağım. Yanlış. Bu bir kader değil. Menopozdan sonra tabii ki östrojenin metabolizmayı hızlandıran bir hormon olduğunu biliyoruz. Östrojenin azalması metabolizmayı biraz yavaşlatabilir. Kilo bir miktar alınır ama kilolu olacağım ya tamamen yanlış bir şey. Biz menopoz döneminde işte doğru yönlendirmelerle diyet, egzersiz, çeşitli kürler ya hormon tedavisi ya da fitoterapilerle biz kişiyi yönlendiriyoruz. Kilo alması bir kader değil, yani doğru bir şey değil bu. İlla alacaksınız diye bir şey değil ama bu döneme özgün hayatınızı doğru planlamanız lazım. Kesinlikle. Yaşam alışkanlıklarınızı ona göre planlamanız lazım. Nasıl ki hayatın bu da bir evresi diye konuştuk. Evet. Ondan sonra ve uzun süren bir evresi. Ve uzun süren bir evresi. Dolayısıyla buraya da adapte olacak şekilde yaşarsak zaten böyle bir sorunla karşılaşmayız. Kesinlikle. Karşılaşmak mecburiyetinde değiliz. Evet, bir sonrakini alalım. Menopozdan sonra diğer hastalıklara yakalanma riskim artacak. Doğru. Çünkü maalesef Halit Hocam. Şimdi menopoza özgü hastalıklar var. Bir de alakasız hastalıklar var. Şimdi yaş olarak artık ileri yaşlara doğru gittiğimiz için bir menopoza özgü hastalıklar neler? İşte ilerleyen dönemlerde kemik erimesi, kalp ile ilgili damar hastalıkları ile ilgili risklerin artması, çeşitli nörolojik problemlerin artması ile ilgili sorunlar. Bir de yaşlanmayla ilgili işte ağız, diş yapısı, genitoüriner enfeksiyonlarla ilgili riskler. Peki östrojen mesela kadınları bir kansere karşı da koruyor mu? Öyle bir şey var mı yani? Şöyle, östrojenin koruduğu organlar var diyelim. Mesela biz bunu nereden biliyoruz? Doğum kontrol hapı verdiğimiz östrojeni ve şeyi dengelediğimiz kadınlarda kolon kanseri ve safra kesesi kanseri daha az gözüküyor. Östrojenin bazı kanserlerde koruyucu etkisi var ama östrojenin fazlalığının, özellikle dışarıdan verdiğimiz sentetik östrojenin de kanser oluşturucu etkisi var bazı organlarda. Evet, memede mesela. Evet, onu konuşalım. Onu hormon tedavisine yarın gündeme getireceğiz. Ama burada bir de ileri yaşın getirdiği bazı hastalıklar var. İşte çeşitli kanserler, bu genitoüriner kanserler de olabilir, diğer organ kanserleri de olabilir. Ama bu doğru, yani bazı hastalıklara karşı daha fazla duyarlı hale geliyor bu dönemde. Evet, peki. Diğerini alıyoruz. Diğer bilgiye bakalım. Menopoz uyku düzenimi bozar. Doğru. Özellikle bu hot flash'lara bağlı uyku problemleri yaşıyor hastalarımız. Hem de bu dönemdeki depresyon, gelecekle ilgili kaygılar, yaşlanma, üretkenliğin, üremenin azalması, üreme potansiyelinin kaybıyla giden kaygılardan dolayı özellikle insomnia dediğimiz uykusuzluk, uyku kalitesinin bozulması, uykunun dar bir zamanda olması gibi, erken uyanma gibi nedenlerle uyku problemi gerçekten yaşıyor hastalarımız. Evet, galiba vardı değil mi başka? Hormon tedavisinden uzak durmam en iyisidir. Bunu işte yarın gündeme getireceğiz ama bugün girişini yapalım. Yanlış bilinen şeylerden biri, yanlış kesinlikle bu. Eğer menopoz döneminde, erken dönemde doğru yönlendirme, doğru hormon tedavisi verirsek, kişiye özel bir de Halit Hocam, bu elbise gibi yani. Böyle bir hormon var, onu al bütün herkese ver gibi olmuyor. Her kadına farklı yaklaşmak gerekiyor. Her kadına uygun dikmek lazım o elbiseyi. Bunun için hormon tedavisinden uzak durmak tamamen iyi bir şey değil. Zamanlı, doğru seçilmiş tedaviler kişinin bu dönemde girişini, buradaki streslerini, sıkıntılarını azaltıyor. Bir de postmenopozal dönemdeki kemik erimesinden tut da diğer birçok risk faktörlerine olan risklerini de azaltıyor. O yüzden bu yanlış, hormon tedavisi seçilmiş olgularda çok işe yarayan bir şey.